Almanya, modern dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olmasının yanında tarih boyunca askeri gücüyle de dikkat çekmiş bir ülkedir. Günümüzde Almanya doğrudan savaş yanlısı bir politika izlemese de olası bir savaş senaryosunda sahip olduğu stratejik avantajlar ve savaş kozları Avrupa'nın dengelerini değiştirebilecek seviyededir. Bu kozlar hem askeri altyapıya hem coğrafi konuma hem de siyasi güce dayanmakta. Şimdi Almanya'nın olası bir savaş durumunda en önemli avantajlarına bir göz atalım. İlk olarak Almanya'nın coğrafi konumu en büyük kozlarından biridir. Avrupa'nın tam merkezinde yer alan Almanya, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan kara bağlantıları sayesinde lojistik açıdan muazzam bir avantaja sahip. Polonya, Çekya, Avusturya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsviçre, Lüksemburg ve Danimarka ile sınır komşusu olan Almanya, bu konumu sayesinde Avrupa'da hem savunma hem de saldırı operasyonlarında stratejik üstünlük sağlayabilir. Özellikle kara lojistiğinin hızlı ilerlemesi asker ve mühimmat taşımada büyük avantaj yaratır. Aynı zamanda Baltık Denizi ve Kuzey Denizi'ne kıyısı olması Almanya'ya deniz yolu üzerinden de güçlü bir ikmal hattı sağlar. İkinci olarak Almanya'nın ekonomik gücü savaş kozları arasında belki de en belirleyici olanıdır. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya, savaş durumunda devasa sanayi altyapısını askeri üretime kaydırabilir. Özellikle otomotiv, makine, çelik ve kimya sanayisi sayesinde tank, zırhlı araç, mühimmat ve savaş uçağı parçaları üretiminde hızla kapasite arttırabilir. Ayrıca Almanya'nın gelişmiş enerji altyapısı ve teknoloji şirketleri siber savaş ve elektronik harp alanında da avantaj sağlamakta. Üçüncü olarak Almanya'nın askeri teknolojisi ve mühendislik birikimi göz ardı edilemez. Tarih boyunca Panzer tankları, Messerschmitt uçakları veya V2 füzeleri gibi birçok yeniliğe imza atan Almanya, günümüzde de Leopard 2 tankı, Puma zırhlısı ve modern denizaltılarıyla öne çıkmakta. Özellikle tip 212A denizaltıları, sessizlik ve gelişmiş sonar sistemleriyle dünyanın en güçlü konvansiyonel denizaltıları arasında kabul edilmekte. Kara ordusunda ise Leopard 2 tankları Avrupa'nın en etkili zırhlı unsurlarından biridir. Bu teknolojik üstünlük Almanya'nın savaş sahasında caydırıcı bir güç olmasını sağlar. Dördüncü olarak Almanya'nın NATO üyeliği ve ittifak gücü büyük bir avantajdır. Almanya sadece kendi askeri gücüne değil, aynı zamanda NATO'nun ortak savunma mekanizmalarına da sahiptir. Olası bir savaşta ABD, Fransa, İngiltere ve diğer NATO ülkelerinin desteğini arkasına alma ihtimali Almanya'nın caydırıcılığını kat kat arttırmaktadır. Bunun yanı sıra Almanya, NATO'nun lojistik üsleri, komuta merkezleri ve hava savunma sistemleri açısından kilit bir noktadadır. Avrupa'nın ortasında güçlü bir NATO üyesi olmak, Almanya'yı stratejik bir merkez haline getirir. Beşinci olarak Almanya'nın hava savunma sistemleri ve modernizasyon çalışmaları da savaş kozları arasında yer alıyor. Patriot hava savunma bataryaları ve gelişmiş radar sistemleri sayesinde Almanya hava sahasını koruma kapasitesine sahip. Ayrıca Eurofighter Typhoon savaş uçakları hava üstünlüğü sağlama konusunda etkili bir güçtür. Yakın gelecekte F-35 savaş uçaklarının envantere girmesiyle birlikte Almanya, NATO'nun nükleer paylaşım programında daha etkin bir rol oynayacak. Altıncı olarak Almanya'nın disiplinli ve eğitimli ordusu önemli bir faktördür. Ordusu her ne kadar son yıllarda küçülmüş olsa da yüksek teknolojili donanımı ve profesyonel askeri kadrosuyla dikkat çekmekte. Askeri eğitimde disiplin ve teknoloji kullanımına odaklanan Almanya, asker başına düşen teknoloji kullanımında birçok ülkenin önündedir. Ayrıca Almanya'nın Avrupa'daki en büyük askeri tatbikatlara ev sahipliği yapması, ordusunun sürekli hazır durumda kalmasını sağlamakta. Yedinci olarak Almanya'nın enerji politikaları ve stratejik rezervleri savaşta hayati bir rol oynamakta. Almanya, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla enerji bağımlılığını azaltmaya çalışmakta. Bunun yanı sıra büyük yakıt depolama tesisleri ve rezervleri uzun süreli bir savaşta ikmal sorunlarını hafifletebilir. Ayrıca Almanya'nın enerji altyapısını siber saldırılara karşı koruma kapasitesi modern savaşlarda kritik bir avantajdır. Kısacası Almanya, savaş durumunda coğrafi konumu, ekonomik gücü, askeri teknolojisi, NATO ittifakı, hava savunması, disiplinli ordusu ve enerji stratejisiyle Avrupa'nın en güçlü kozlarına sahiptir. Bu unsurlar birleştiğinde Almanya sadece savunmada değil, aynı zamanda gerektiğinde saldırıda da etkin bir güç olabilir. Bir savaş senaryosunu düşündüğümüzde Almanya'nın kozları yalnızca savunma değil, aynı zamanda taarruz stratejilerinde de ön plana çıkıyor. Bir savaş senaryosunda Almanya'nın öne çıkacak bir diğer kozu ise Avrupa Birliği içindeki lider kozu
konumu büyük bir etkiye sahiptir. Almanya, AB'nin ekonomik motoru olarak birçok ülkenin ekonomik bağımlılığını arkasına alabilir. Olası bir savaşta bu ekonomik güç askeri harcamalara hızla aktarılabilir. Ayrıca Almanya, savaş sırasında müttefiklerinden siyasi destek almakta zorlanmaz. Özellikle Fransa ve Hollanda gibi ülkeler Almanya'nın yanında hareket etmek zorunda kalabilir. Bu da Almanya'nın yalnız kalmamasını garanti eder. İlk senaryoda Almanya'nın Doğu Avrupa'da bir krizle karşı karşıya kalması ele alınabilir. Örneğin Polonya sınırında gerilim çıktığında Almanya'nın kara ordusu anında devreye girebilir. Leopard 2 tankları ve Puma zırhlı araçları hızlı hareket eden birliklerle birlikte birkaç gün içinde sınır hattına yığılabilir. Demiryolu ve otoyol ağlarının etkin kullanımı Almanya'nın askeri birliklerini Polonya, Çekya ya da Baltık ülkelerine kısa sürede ulaştırmasına imkan tanır. Bu durum Almanya'nın coğrafi konumunu etkin bir şekilde kullanabileceğinin göstergesidir. Ayrıca NATO'nun doğu kanadını koruma sorumluluğu Almanya'nın harekete geçmesini meşru ve stratejik hale getirir. İkinci senaryoda Almanya'nın deniz gücüyle ön plana çıkması mümkündür. Baltık denizinde çıkabilecek bir çatışmada Almanya tip 212A sınıfı denizaltılarıyla Rusya veya başka bir rakibin donanmasını baskı altına alabilir. Bu denizaltılar sessiz ilerleme kabiliyeti sayesinde düşman ikmal hatlarını keserek Baltık ülkelerinin güvenliğini sağlayabilir. Ayrıca Almanya'nın modern fırkateynleri, hava savunma sistemleri ve denizaltılarla koordineli çalışarak Kuzey Denizi'nde deniz hakimiyetini kurmasına olanak tanır. Bu senaryoda Almanya yalnızca kendi kıyılarını değil, aynı zamanda müttefik ülkelerin limanlarını da koruma rolü üstlenebilir. Üçüncü senaryoda Almanya'nın hava gücünün stratejik rolü incelenebilir. Düşman ülkeler tarafından yapılabilecek yoğun hava saldırılarına karşı Almanya, Patriot bataryalarıyla şehirlerini ve sanayi merkezlerini koruyabilir. Bunun yanında Eurofighter Typhoon'lar hava üstünlüğünü sağlamak için düşman uçaklarına karşı kullanılabilir. Özellikle gelecekte envantere girecek F-35 uçakları görünmezlik teknolojisi sayesinde düşman radarlarını aşarak kritik hedeflere nokta atışları yapabilir. Bu Almanya'ya yalnızca savunmada değil, düşman ülke içinde stratejik merkezleri etkisiz hale getirme fırsatı da verir. Dördüncü senaryoda siber harp ön plana çıkıyor. Almanya'nın teknoloji şirketleri ve gelişmiş siber güvenlik altyapısı düşmanın haberleşme ağlarını çökertmek için kullanılabilir. Bu savaş sırasında düşman ordusunun iletişim sistemlerinin felç edilmesi cephede büyük bir kaos yaratır. Aynı zamanda Almanya'nın kendi enerji şebekelerini, ulaşım ağlarını ve finansal sistemlerini koruma kapasitesi savaşta ülkenin ayakta kalmasını sağlar. Modern savaşların kaderi çoğu zaman tanklardan veya uçaklardan önce bilgisayar ağlarında belirlenmektedir. Bu noktada Almanya, Avrupa'nın en güçlü siber altyapılarından birine sahip olmanın avantajını yaşar. Beşinci senaryoda ise Almanya'nın siyasi ve ekonomik kozları devreye girer. Almanya, Avrupa Birliği'nin lider ülkesi olarak savaş sırasında ekonomik yaptırımları organize edebilir. Almanya'nın ekonomik baskısı, enerji akışını ve ticareti yönlendirebilmesi rakip ülkelerin ekonomisini zayıflatabilir. Aynı zamanda müttefik ülkeler üzerinde sahip olduğu siyasi etki sayesinde dünyadan sürekli olarak destek olacak ülkeler bulur. Altıncı senaryoda ise Almanya'nın enerji stratejileri önem kazanır. Kritik enerji depoları ve alternatif tedarik yolları sayesinde Almanya uzun süreli bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahiptir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ve dev yakıt rezervleri savaş zamanında bile enerji ihtiyacını karşılayarak ülkenin lojistik çarklarını döndürmeye devam eder. Düşman enerji nakil hatlarına saldırdığında bile Almanya kendi bağımsız kaynaklarıyla ayakta kalabilir. Sonuç olarak Almanya'nın savaş durumunda en önemli kozları yalnızca tek bir alanda yoğunlaşmaz. Kara, deniz, hava, siber alan, enerji ve diplomasi unsurlarının birleşimiyle ortaya çıkar. Bu da Almanya'yı çok boyutlu bir savaş gücü haline getirir. Tarihten aldığı tecrübeler, teknolojik gelişmişliği, ekonomik kapasitesi ve stratejik konumu düşünüldüğünde Almanya, modern dünyada olası bir savaşın en güçlü aktörlerinden biri olma potansiyelini taşımaktadır. Almanya'nın savaş kozlarını değerlendirdiğimizde ortaya çıkan gerçek şudur: Almanya doğrudan saldırgan bir politika izlemese de savaşın kaderini belirleyecek güç ve donanıma sahiptir. Böylesine güçlü bir aktörün varlığı hem caydırıcılık sağlar hem de küresel dengeleri belirler. Almanya'nın savaş kozlarını konuşurken halkın seferberlik gücü de dikkate alınması gereken bir unsur. Almanya'da bugün zorunlu asker kaldırılmış durumda ve tamamen profesyonel orduya dayanıyor. Bu nedenle ani bir halk seferberliği söz konusu olduğunda Almanya, Türkiye veya Rusya gibi hızlıca milyonlarca askeri toplayabilecek kapasitede değil. Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken bazı detaylar var. Almanya'da
Almanya'da zorunlu askerlik 2011'e kadar sürdü. Bu tarihten önce orduya katılan yüz binlerce kişi halen yedek statüsünde. Yani savaş durumunda çağrıldıklarında tekrar silah altına alınabilirler. Alman halkı tarihsel olarak savaş konusunda temkinlidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan barış kültürü nedeniyle halkın gönüllü seferberliği düşük olabilir. Ancak ülke toprakları doğrudan bir tehdit altına girerse Alman halkı yüksek disiplinle devletin çağrısına karşılık verebilir. Almanya tek başına değil, NATO üyesi olduğu için seferberlik yalnızca Alman halkına dayanmaz. Savaş durumunda Amerikan, Fransız, İngiliz ve diğer NATO askerleri Almanya'ya konuşlanır. Bu nedenle Alman halkının seferberliği daha çok ülke içi destek ve üretim odaklı olurdu. Günümüzde seferberlik cepheye milyonlarca asker sürmek anlamına gelmiyor. Daha çok siber savaş, lojistik destek, mühendislik, enerji üretimi, iletişim altyapısının korunması gibi alanlarda halkın rolü ön plana çıkıyor. Almanya'nın güçlü eğitimli nüfusu bu modern seferberlik modelinde çok etkili olabilir. Sonuç olarak Almanya klasik anlamda halk ordusu oluşturmakta zorlanırdı. Çünkü toplumsal ve siyasi yapısı buna uygun değil. Ancak modern anlamda yani teknoloji, sanayi, lojistik ve siber destek alanlarında halkın seferberliği çok güçlü olur. Bu da Almanya'nın savaş durumunda orduyu yalnız bırakmayan, arkadan destekleyen bir toplumsal güç yaratmasını sağlardı. İzlediğiniz için teşekkürler.